Merhaba sevgili hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu anahtarlıkları birlikte öreceğiz. Her birini aynı modelden fakat farklı renklerle deneyimlemeye çalıştım. Favorim beyaz. Çok tatlı, güzel bir kuş oldu. Her birini ayrı sevdim ama dediğim gibi en çok sevdiğim beyaz oldu. Şimdi yine farklı bir renk deneyerek birlikte bir tane daha kuş anahtarlık öreceğiz. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi anlatımımıza geçelim. Beyaz ip kullanacağım. Kuşumuzun kafa kısmı için şöyle bir sihirli halka oluşturuyorum. Ve sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle ipimizi çekerek sihirli halkamızı iyice sıkıştırıyoruz. İlk sık iğnemizden şöyle, buradaki ilk sık iğneye batmak her zaman zorlar beni. Buradan ilmeğimizi aldık. Tığımızdaki ilmekten geçirdik. Sıkıca bir zincir, ardından ilk sık iğneye, yani az önce ilmek aldığımız sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Aslında her birine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane olan sık iğne sayımız ikinci sırada 12 tane oluyor. Şimdi tekrar sıranın ilk sık iğnesinden ilmeğimi aldım. Sıkıca geçirdim, şöyle bir zincir çektim. İlk sık iğneden bir tane ilmek aldım. İkinciden 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane tek, bir tane çift şeklinde tüm sırayı öreceğim. 12 tane idi ikinci sırada sık iğne sayımız. Üçüncü sırada da 18 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tek bir çift şeklinde ilerliyoruz. Şimdi tamamladık. Tekrar sıra geçişi hep aynı şekilde olacak. İlk sık iğneden ilmeğimi aldım. Şu şekilde geçiriyorum öne ve tığımdaki ilmekten geçirdikten sonra sıra tamamlanmış oluyor. Sıkıca bir zincir, ardından her sık iğneye tekrar birer batıyorum. Arttırma yok, eksiltme yok. Hepsi bu şekilde, her birine birer kez batıyorum ve bu şekilde örüyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra 2 sıra daha hiç artırma eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğim. Sadece 18 tane sık iğneyi, bakın şöyle şekillenmeye de başladı hafiften. Şimdi 2 sıra daha bu şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Toplamda 2 sıra daha ördüm. Şimdi tekrar şöyle bir ne yaptığımızı tekrarlayalım. Sihir halka üzerine 6 tane trabzanla başladık. Her birine çift batarak 12 trabzan, daha sonra bir tek trabzan dedim, sık iğne. 6 sık iğne ile başladık. 12 sık iğne ile ikinci sırada devam ettik. Bir tek bir çift batarak 18 sık iğneye ulaştık. Şurası ilk 18 sık iğnemiz. Ardından 3 tane daha sıra örerek toplamda 6 sıra boyunca örmüş olduk. Şu anda 18 sık iğnedeyiz. Şimdi şunu kesiyorum. Bunu da buradan çektim. Ve bu şekilde bıraktım. Şimdi rengimizi değiştireceğiz. Yine 18 tane sık iğne üzerinden örmeye devam edeceğiz. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Şuradan başlangıç ilmeğimi tekrar atıp şöyle arkadan öne doğru ilmeğimi çekiyorum.
aynı noktaya tekrar batıp ilk sık iğnemi oluşturdum. Şimdi arttırma eksiltme yapmayacağım. Yine 2 sıra daha. Bu 2 sıra içinde aynı şekilde 18 tane sık iğne ile devam edeceğim. Eğer ki renk değişimi yapmak istemiyorsanız, mesela benim diğer ördüklerimin içinde sade beyaz bir kuş var bildiğiniz gibi. Buradan aynı renkle devam ediyorsunuz ve bu ip ekleme işlemi olmuyor. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 18 tane sık iğneye ulaştım. İlk sık iğnemin tepesinden ilmeğimi aldım. Şöyle sıkladım biraz tığımdakini. Bu şekilde devam ettim. Şimdi bir sıra daha mavi örelim. Daha sonra arttırmayla devam edeceğiz. Evet, şimdi bir üst sıraya geçtik. 9. sıradayız. Sıra başından itibaren 1, 2, 3.'ye battığımızda çift batıyoruz. Yani 2 tane tek, 1 tane çift şeklinde ilerleyeceğiz. 1, 2 tane tek, 3.'ye çift batıyoruz. 1, 2 tane tek, 3. çift. Şimdi bu sırada da 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi tekrar sıra başındayım. Bakın, ilk sık iğnemi aldım. Sırayı bütünledim. Sıkıca bir zincir. İlk sık iğneden başlıyorum. 3 tane tek, 1 tane çift. 3 tane tek, 1 tane çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Artırma noktalarımız zaten hepsi aynı yere denk geliyor. Bakın, bir alt sırada artırma noktası, ardından tekrar artırma noktası. Hepsi aynı yere denk geliyor. Sayılı bir şekilde örerseniz ilerleyen sıralarda zaten saymanıza bile gerek kalmadan, tabii ki bunun için ciddi manada elinizin alışması lazım arkadaşlar. Çünkü saymadan örülmeyecek bir örgü bu. Evet, şimdi burayı tamamladık. Buradan sonra bir 5-6 sıra kadar, sanıyorum 5 sıra, yine ördükten sonra tekrar söyleyeceğim. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bu 30 tane sık iğnemizi örmeye devam edeceğiz. Her sık iğneye bir kez batarak bu şekilde bir 5 sıra daha örelim. Sonrasını birlikte devam edelim. 5 sıra daha sık iğnemizi tamamladık arkadaşlar. 30 tane sık iğnemizi, toplamda 6 tane sıra oldu. Son arttırma sırasıyla birlikte 6 sıra boyunca 30 tane sık iğnemizi tamamladık. Şimdi de yeniden azaltmalarımıza başlayacağız. 1, 2, 3 tane tek ördük. 4.'nün ilk ilmeği bakın. 5.'nin de ikinci. Şimdi tekrar göstereceğim. Yavaşça göstereceğim eksiltme işlemini. Şurası bakın. Şu 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Ama nasıl öreceğiz? Bunun şu öndeki telini alıyorum. 5. ilmeğimin de 5. sık iğnemin de 2. telini alıyorum. Ve 4. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane ördüm. Bakın. Şu şekilde azaltmamı yapıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Tekrar bir netleyeceğim şöyle. İlk ilmeğin öndeki teli, 2. ilmeğin arkadaki teli. Şu şekilde aldım ve azaltmamı yaptım. 1, 2, 3 tane örüyorum.
4 ve 5.'yi bir örüyorum. Bu şekilde azaltmalarımızı yapacağız. İlk sırayı tamamlayalım. Şimdi ikinci eksiltme sıramıza geldik. 2 tane ördüm. Üçüncüyü örerken yine eksiltme yapıyorum. 2 tane ördüm. Üçüncüyü eksilttim. 2 tane örüp üçüncüyü eksilterek devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi tekrar sırayı birleştirelim. Bir tane ördüm, bir tane azalttım. Bir tane ördüm, bir tane azalttım. Sıranın tamamını bitirmeden hemen şöyle şuradaki boşluğum henüz biraz daha genişken el yapımı dolduracağım. Şöyle küçük bir tutam el yapımı aldım. Şurayı parmağıma geçirip şöyle tutuyorum. İpler burada kalmasın diye. Yani azıcık yeterli zaten burayı doldurmak için. Tığdan da şöyle yardım alıyorum biraz. Sağına soluna güzelce yerleştirebilmek için. Evet. Burası yeterli olacaktır. Şimdi kalan ilmeklerimi de zaten 2 ilmeğim kalmış örülecek. Bir tane ördüm. Bir tane azalttım. Hemen şöyle bir netleyelim. Sırayı bütünlüyorum burada. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle burayı birbirine yapıştırdım, bakın. Trabzan yapacağım burada. İpimi tığıma sardım. İlk sık iğneden ve tam karşısındaki sık iğneden geçiyorum. İkinci sık iğne ve karşısındaki sık iğne. Tekrar aynı noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Her sık iğneye karşısındaki sık iğne ile birlikte batıp ilmeğimi alıyorum, sık iğne yapıyorum ve çift batıyorum arkadaşlar, geniş görünmesi için. Her birine çifter çifter üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz.
Evet, şöyle kuş formumuz oluştu. Tekrar 3 zincir çektim. Örgümü tersine çevirdim. Şöyle bakın. Şuradan alacağım ilmeğimi. Tekrar trabzan yaptım. Arkadan alıp şu şekilde alacağım ilmeğimi. Aynen tığ işi örgülerde lastik formundaki örgümüz gibi bir önden bir arkadan alıp burada hareketli bir görüntü olmasını sağlıyoruz. Kuyruk kısmında. Evet, aynı örgüyü bir sıra daha yapıp burayı tamamlayalım. Bu son sırayı örerken arkadaşlar arkada kalan ilmekleri tekrar arkadan alıyorum, trabzanları. Önde kalanları da önden alıyorum şu şekilde. Bu da küçük bir not olarak kalsın burada. Şöyle arkada bakın, bu ilmeğim, trabzanım. Arkadan, bunu da önden bu şekilde burayı tamamlıyorum. Sıkıca bir zincirden sonra ipimi kesiyorum. Bu ipi de şöyle aralardan geçirerek kamufle edeceğim. Kuyruk kısmı tamamlanmış olacak. Evet. Görüntümüz şimdilik bu şekilde. Bunu şöyle kenara alıyorum. Yeniden mavi ipimi alacağım. Bir sihirli halkaya aynen başlangıçta yaptığımız gibi 6 tane sık iğne, sık iğneyi kapattım. Aynı işlemleri videonun başında da yaptığım için burayı birazcık hızlı geçeceğim arkadaşlar. Göstermek de istiyorum aynı zamanda. Ama çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden biraz hızlıca anlatacağım. Her sık iğneye çift batıp sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tek bir çift şeklinde. Burayı da tamamlayacağım. Şimdi sırayı tamamladıktan sonra şöyle bütünleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da 6. Şöyle bir zincirimiz olsun. 1, 2, 3 kez sardım ipimi. Hemen zincirin dibinden batıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini çıkardım. 2 tanesi kaldı bakın. 1, 2, 3 kez sardım. Tekrar bir ileriden aldım ilmeğimi. 1, 2, 3, 4 kere de çıkardım. Bir tane daha kaldı. Burada 2 tane sarıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3'ünü çıkardım. Bir tane daha kaldı. Yani her birinde bir ilmek bırakıyorum. Tekrar 2 kez sardım. 1, 2, 3 kez çıkardım. 5 tane ilmeğim oldu bakın. Bir kez sarıyorum. 1, 2 tanesini çıkarıyorum. Tekrar bir kez. 1, 2. Şöyle
verev bir görüntü ve teker teker şöyle hepsini çıkarıyorum. Kanat kısmını bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi şuradaki yuvarlağın aynısından hemen bir tane daha örelim. Evet, aynı şekilde bir yuvarlak daha ördüm. 6 sık iğne ile başlayıp ikinci sırada 12 sık iğne, üçüncü sırada 18 sık iğne ile tamamladım. 6 tane zincirimi çektim. Buradaki detayımız arkadaşlar, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu örgüyü şöyle tersine çevireceğiz. 3 tane ilmeğimi aldım. Zincirin dibinden başlamak üzere her sık iğneye bir kez batıyorum ve aynen diğer kanadı örerken yaptığım gibi birer tane ilmeklerini bırakıyorum. Yine 3 tane sardım. 1 2 3 4 tane ilmek çıkardım. 1 2 tane sardım. Yani 2 kere üçlü sarıyorum ilmeğimi. 2 kere ikili, 2 kere de tekli sarıyorum tığımın üzerine ipimi. Şimdi tekrar ikili sarıyorum. 1 2 3 tane ilmek çıkarttım. 1 sardım. 1 2 ilmek, 1 sardım. 1 2 ilmek. Bakın şöyle verev bir görüntü. Şimdi bunu da tek tek çıkarıyorum. Şöyle sıkıca bir zincir. Bu ipleri daha sonra hep kamufle edeceğim arkadaşlar, saklayacağım ama videonun da uzamasını istemiyorum. O yüzden hepsini video dışında yapacağım. Şöyle dikeceğiz. Düz kısımları, yuvarlakları esas alarak dikeceğiz. Bunun bir tanesi ters örgü olacak ki kuşun üzerindeki görüntüsü simetrik ve güzel görünsün. Şimdi bakın şu şekilde şöyle dikeceğiz. Kanat kısımları olacak. Bunları video dışında dikeceğim. Zaten fazla bir detayımız yok. Bunları diktikten sonra da göz ve gaga detayını yapacağım arkadaşlar ve tamamlamış olacağız. Önce bir kanatları dikeyim, daha sonra devam edelim. Evet, kanatlarını diktikten sonra şimdi gözlerine geçeceğiz. Gözleri için siyah ipim var. İpin ucunu düğümledim. Şöyle herhangi bir noktadan geçiyorum. Bakın elyafların içinden geçiyorum ki düğüm tutsun, elyaflara takılı kalsın. Bakın buradan da şöyle çektikten sonra düğüm içeride kalacak. Şimdi gözleri yapmam gereken yerleri ayarlayacağım. Şöyle bakın, 2 ilmek arasına batıyorum. Tam karşıdan çıkıyorum. Burada da aynı şekilde. Şimdi birkaç kat devam edelim. 5-6 kez geçirdikten sonra şöyle tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi bunu herhangi bir noktadan çıkarıyorum. Bakın, herhangi bir işleme ya da dikiş yaptığınızda da bu şekilde ipinizi sağlamlayabilirsiniz. Tam bakın örgünün dibinden sıkıca düğümlerimi atıyorum. Şöyle ardı ardına 2 tane atsam yeterli. Şimdi son geçtiğim yerden, yani ipin çıktığı yerden iğnemi tekrar geçirip herhangi bir noktadan şöyle elyafların arasından geçiriyorum. Bakın düğüm içeride kaldıktan sonra ipimi de tam dibinden kesiyorum. Evet, sağlamlık açısından gayet iyi bir durumda oluyor. Şimdi gagasını yapalım. Gagası için kahverengi ip kullanacağım. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. İpimi tığıma sardım. Şimdi şu iki gözü yaptığımız yerden ortalı 2 tane ilmek, bakın şöyle ikisini çıkardım. Aynen kanat kısmında yaptığımız gibi tekrar sardım ipimi. Aynı noktadan bir tane daha yapalım. Trabzanımızı sadece ikisini çıkardım. Bir ileriye geçtim. Tekrar 2 kez aynı işlemi yapıyorum.
Şöyle bir görüntüm var. Şimdi bunların hepsini bir çıkaracağım ve sıkıca bir zincirden sonra ipimi keseceğim. Şurayı bir elimle düzelteyim. Bakın. İpsiz görüntüsü gagamız bu şekilde. Şimdi bu kalan ipleri de trabzanların arasından geçirerek kuşun, eğer ipi yeteri kadar uzun kesmişse, gövdesine kadar saklayacağım. Yoksa buralarda da kesebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bunları da bir kamufle edelim. Daha sonra ister bu şekilde kullanabilirsiniz ya da anahtarlık aparatı takabilirsiniz. Şimdi böyle dip kısma kadar getirdim ipi. Herhangi bir noktadan tığımı geçirip bu ipi de kuşun gövdesinin içine çektim. Şimdi şöyle bir elimle düzeltiyorum gagasını. Evet, kuşumuz hazır olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı basit, kolay, güzel bir model yapmaya çalıştım. Daha öncekilerde de kullandığım gibi yine bir anahtarlık aparatıyla tamamlayacağım. Kuş yapımımız gördüğünüz gibi bu kadar basit. Umuyorum ki sizin de seveceğiniz güzel bir model olmuştur. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.